Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz medikal egzersiz uzmanı Cem Demirok. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş merhaba. geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Cem Hocam, şimdi medikal egzersizi nasıl tanımlayabiliyoruz? Artık yapılan araştırmalarda, güncel araştırmalarda veya artık sahadan aldığımız tecrübelerle de farkındayız ki kronik hastalıkların önleyici tedavilerinde birçok doktor gerek dolaşım bozuklukları olsun, gerek omurga problemleri olsun egzersizi tedavinin değişilmez bir parçası olarak öneriyor. Biz de bu noktada kişilerin medikal gereksinimlerini göz önünde bulundurarak o kişiye özel programlarla egzersiz tedavisini tamamlayıcı uzmanlar olarak tanımlıyoruz kendimizi ve medikal egzersiz diye toparlayabiliriz. Peki nerede nasıl uygulama yapıyorsunuz? Şöyle aslında kişilerin önce medikal egzersiz hizmeti alabilmesi için medikal egzersiz uzmanına ulaşması lazım. O kişiler bazı özel hastanelerin bünyesinde çalışıyorlar. Kendi özel yerleri de var. Spor salonlarında, işte pilates stüdyolarında gibi. Bir de artık son dönemde gittikçe artan bir online durumlar var. Yani kendi sağlık sorunlarına benzer insanlarla birleşip online grup dersleri, online birebir dersler alınabiliyor. Tabii ki biz temas edilebilen yüz yüze dersleri tercih ederiz. Ama online'da hiç artık yabana atılmayacak derecede faydalı oluyor diyebilirim. Peki yani yaş fark etmeksizin işte genç, yaşlı, ne bileyim kilolu olabilir, ağrısı olabilir. Yani her insana, her kişiye yapılabilir mi bu medikal Evet, egzersiz? bu soru çok geliyor. Açıkçası şöyle, biz bu medikal egzersizi zaten kişinin gereksinimine göre dizayn ettiğimiz için o kişi diyelim ki gebe, bir 30 haftalık veya işte diyabet hastası başka biri. O kişinin gereksinimine göre biz dizayn ettiğimiz için dediğim gibi herkes yapabilir. Ama olabildiğince şeffafça bize hangi durumda olduğunu belirtmesi, gerekirse doktor yönlendirmelerini iletmesi gerekiyor. Yani bu bizim bazı hareketlerimiz var. Onu yapabilen yapsın gibi değil, o kişiye ait egzersiz rutini çıkardığımız bir program. O yüzden herkes için gönül rahatlığıyla uygulanabilir oluyor. Peki şimdi egzersiz dediğimiz zaman aklımıza gelen aslında hep bir pilates olur, reformer olur, yoga olur. Bu medikal egzersizin farkı nedir? Onlardan ayrı tutan nedir? Aslında şöyle, pilates bence 100 yılın en faydalı egzersiz biçimi. Çünkü çok geliştirilebilir ve çok kapsayıcı. Ama bu bir metot. İşte dediğiniz gibi yoga bir metot, fitness bir metot, EMS bir metot. Bu metotlardan biz medikal egzersiz uzmanları faydalanıyoruz. Medikal egzersiz bir metot değil, o kişinin hangisine daha çok ihtiyacı varsa onu kullanıyoruz. Yani pilatesle çok paralel gidip sürekli paslaşıyoruz ama pilatese rakip veya muadil bir şey değil. Gerektiğinde pilatesi, gerektiğinde yogayı içine alabilen başka bir disiplin olarak adlandırıyoruz. Evet. Peki bu egzersiz biçimi aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı mı? Evet, bu çok kritik bir soru oluyor gerçekten. Yani şöyle örnekle cevaplandırırsak daha parlak olacak bence. O kişinin diyelim belinde bir sorun var ve egzersiz önerildi ve bir yandan da 22 kilo fazlası varsa o kişinin sağlıklı hale gelebilmesi için tabii ki kilo vermesi lazım ve biz o kişiye kilo verdirecek işler yaptırıyoruz. Ama diyelim o kişi kendi vücudundan çok hoşnut değil, bir beden küçülmek istiyor, 1,5-2 kilo verse çok iyi olacak ama bir yandan da belinde çok şiddetli ağrı varsa biz orada diyoruz ki senin kilo vermendense kuvvetlenip daha sağlıklı olman lazım. Çünkü senin şu anda vücudun ihtiyacı olan şey fazla kilo vermek değil, o estetik bir kaygı. Biz ondansa önce seni kuvvetlendirelim, sonra sen ne yaparsan yap zaten kilo verecek hale gelirsin gibi böyle bir ikili bir cevap var. Ama sağlık için gerekliyse tabii ki kilo verdiriyoruz ama estetik kaygıyı genelde ikinci plana atıyoruz diye özetleyeyim. Evet. Peki bu egzersizi yaptırmak için antrenör ya da bir fizyoterapist mi olmak gerekiyor? Şöyle fizyoterapi yani bir iyileştiricilik falan gibi çağrışımda fizyoterapiyle özdeşleşebiliyor bu soru. Şöyle aslında fizyoterapi yine örnekle gideceğim. Diyelim bir ayak bileği sorunu oldu kişide. O ayak bileğinde ameliyat oldu ya da olmadı. Fizyoterapist, doktor yönlendirmesiyle fizyoterapist o kişiye manuel terapi yapabilir, işte elektroterapi yapabilir, egzersiz de yapabilir, masaj da yapabilir ve o kişiyi artık sakat kişi olmaktan çıkarır. Sonra zincirin diğer halkasında biz devreye giriyoruz. O kişi bir daha o ayak problemini yaşamasın diye ona egzersiz yaptırıyoruz. Yani fizyoterapistlerden sonraki halkayı zincirde ama biraz birbirine yakın bir durum. O kişinin tamamen egzersizle düzeleceği yere gidiyoruz. Yani diğer terapi yöntemlerinde bir uzmanlığımız yok. Bir medikal egzersiz uzmanının ile görüşeceksek bu anlamda
seçime yaparken nelere dikkat etmek lazım? Evet, bu da çok dikkatli olunması gereken bir konu. Çünkü medikal kelimesi çok kulağa güven verici geldiği için herkes koyuyor. İşinin önüne medikal kelimesini koyuyor. Bu hizmeti satın alacak kişilerin hakları var. O bir tanesi de şu, en önemlisi. Hangi üniversiteden mezun olduğunu ve medikal akreditasyonun nereden olduğunu sorabilir o kişiye. Bunlar önemli bilgiler verir. Medikal akreditasyon veren 2-3 kurum var dünya. Türkiye'de de var bir tane. O kurumla görüşebilir. Sonrasında da hemen hemen her metotta bu var. Medikal egzersizde bu var. O hocayla bir deneme dersi, ücret ödemeden, üye zorunluluğu da olmadan deneme dersi talep edilebilir. Ve sonra frekans tutuyor mu? Vaat ettiklerini verebilecek mi? Ve yeterli akademik akreditasyonu var mı? O kişi onu alacaktır, hizmeti satın alacak kişi ve öyle seçecektir. Yoksa medikal tabelasına gidip girmek çok yanlış yollara sokabilir ki sizler bunu benden çok daha iyi bilirsiniz. Peki bir sebepten dolayı size geldik. Bu medikal egzersizden faydalandık. Şikayetlerimizden kurtulduk. Bir süre sonra yine benzer şikayetler oldu. Tekrar bir uzman eşliğinde mi yoksa öğrendiğimiz, bildiğimiz egzersizlerle devam edebilir miyiz? Sizin söylediğiniz durumda edebilirsiniz. Yani geldiniz, egzersiz yapıldı, daha iyi hissediyorsunuz kendinizi ve medikal egzersize gereksinim azaldı. Ki zaten medikal egzersizin ana amacı sizi bağımsızlaştırmaktır. Oradan sonra devam edebilirsiniz. Ama şunu da karıştırmamak lazım. Benim belim ağrıyor, işte bir arkadaşımın da beli ağrıyordu. Onun hareketlerini yapayım da geçsin veya zaten bilgiye artık ulaşmak çok kolay. Yani internete yazdığınız zaman her şey orada. Ama kapasite olmadığında, bir derinlik olmadığında o bilgi çok tehlikeli bir hale geliyor ya. Ben internetten gideyim, video izleyeyim ve yapayım demek riskli olabilir. Ama gerçekten medikal egzersiz yolundan geçmiş bir insan artık kendi kendine egzersiz yapabilecek hale gelir ki antrenör olarak bizim amacımız da zaten bu. Evet. Peki bu tedavi diyeyim artık ne kadar bir zaman kapsıyor? Yani bir sıkıntı, herhangi bir sıkıntı ile geldiler size. Bu süre ne kadar bir süreçte siz mutlu olarak ayrılıyor? Yani sıkıntılarından kurtulmuş oluyor. Evet, bu tabii çok görece değişen bir durum. O kişinin sağlık geçmişine göre çok değişiyor gerçekten. Yani benim bir hastam yürümeye bana geldiğinde çok zor yürüyebiliyordu. Eklem açıkları çok dardı. Onunla 3 senenin sonunda artık koşacak hale geldi. Bazıları da çok şiddetli belim ağrıyor diyor. İşte belki 10 ders yapıyoruz, kuş gibi gidebiliyor. Çok bireysel bir cevabı olan bir şey olduğu için bunu söylemek çok kolay değil. Ama genel olarak çok hareket etmediğimiz insanlar olduğumuz için düşünüldüğü kadar uzun, müthiş zorlu bir yol değil. Yola çıktığınız an faydasını aldığınız için 2 ders sonra bile kendinizi daha iyi hissedeceğiniz için bu zaman telaşı, zaman kaygısı kaybolacaktır bir noktadan sonra. Yani süreç aslında kişiye göre, kişinin sıkıntısına göre değişiyor değil Evet, mi? her medikal alanda olduğu gibi çok bireysel değişen bir durum. Ama ben ne kadar sonra sağlığıma kavuşurum cümlesi şöyle olmuyor. 10. haftanın sonunda sağlıklı olacaksın, 10 haftaya kadar hasta olacaksın değil. İyileşe oraya gidiyoruz zaten. O yüzden o sorun gittikçe daha taşınabilir hale geliyor. Daha insan konforlu hissediyor süreç içinde kendini. İyileştikten sonra peki şöyle bir süreç oluyor mu? Yani dikkat etmesi gereken, tekrarlamaması için dikkat etmesi gereken bir süreç var mı? Yoksa tekrardan başa dönebiliyor mu ara verdikten sonra? Şöyle, zaten bizim katmaya çalıştığımız şeylerden biri bu. Bu soru o anlamda çok değerli. Biz size sadece egzersizleri yaptırıp kuvvetlendirmiyoruz. Sizi ne kötü yapmış saptadığımızda size söylüyoruz. Diyelim siz çok uçakla seyahat ediyorsunuz. Bavulu hep aynı elinize taşıyorsanız, vücut ağrınız sağ bacağınıza çok kaymışsa bakın bunu yapmayın diyoruz. Zaten onlar bana birdenbire belim ağrıdı ya tekrarı önleyebilecek şeyler. Saptayabildiğimiz kadarını o kişiye söylüyoruz ki az önce bahsettiğim bağımsızlık hali ancak o zaman olabilir. Benim artık böyle bir şiddetli bir medikal egzersize ihtiyacım yok. Çünkü vücudum üstündeki kontrolüm arttı dedirtebilmek için bu egzersiz rutininde böyle bir bilinç de kazandırmaya çalışıyoruz. O bilinci kazanıyorsunuz, bedeninizi tanıyorsunuz. Ona göre şekilleniyor. Kesinlikle çok doğru özetlediniz. Peki ben sporcu rehabilitasyonu ile ilgili sormak istiyorum özellikle. Buyurun. Çünkü sporcuların da bu anlamda çok desteğe ihtiyacı oluyor. Bu sizin yaklaşımınız aynı şekilde gerek yaralanma sonrası gerekse normal antrenman boyunca faydalı oluyor mu? Kesinlikle faydalı oluyor. Şöyle, sporcuları sedanter bireyden ayırmak lazım. Çünkü sedanter birey hiç hareket etmeyen bir insan. Sporcu da vücudunu maksimum verimde kullanmak isteyen bir insan. Yani ilk bakışta benzer gelebilir ama müthiş bir uzmanlık gerektiren bir durum.
O yüzden şöyle faydalı oluyor. Sakatlandığında bir kişi ve profesyonel spor yapıyor, zaten kulübün bütün şartları orada onun için seferber ediliyor ve iyileştiriliyor. Ama medikal egzersiz uzmanları, profesyonel alanda uzmanlaşmış medikal egzersiz uzmanları o kişi bir daha aynı sakatlığı yaşamasın diye devreye giriyor ki en büyük kazanım burada. O sakatlığın niye olabileceğini doğru analiz etmediğinizde kronik sakatlıklar, işte müzmin sakatlıklar derler ya, öyle bir durum oluyor. Bize böyle bir perspektif açıyor medikal egzersiz uzmanları ki artık dünyanın hemen hemen tüm branşlarda, dünyanın ileri gelen spor kulüplerinde artık bir antrenör, bir kondisyonerden çok daha geniş kapsamlı antrenör kitleleri var. Medikal egzersiz uzmanları var, medikal egzersiz psikolojik danışmanları var. İşte bu işin sadece EMS metoduyla yapan bazı antrenörler var. Çok spesifik alanlara ayrıldı profesyonel spor hayatında. Çünkü orada bir kastan maksimum verim almaya çalışıyoruz. Diğer tarafta yürürken sizi yolda bırakmasın diye uğraşıyoruz gibi bir ayrım var. Ama kesinlikle spor kulüpleri çok daha önce bu işe zaten girip bu camiayı kalkındırdı açıkçası. Çünkü onların çok daha yoğun ihtiyacı var bir kişinin sağlıklı vücuduna. Yani bu durumda sporcunun aslında sakatlanmasını beklemiyoruz. Kesinlikle. Bir sporcunun sakatlanmasını beklemek Çok, biraz yani bence siz daha iyi bilirsiniz. Bir kişinin doktora gitmek için, sağlığına dikkat etmek için hastalanmasını beklemek gibi bir şey. Yani aslında bir noktada sağlık sistemi önleyici, bir kişinin verdiği sağlık hizmetinin kalitesi bence önleyici önlemleri kişiye ikna edebilme kapasitesine bağlı. Yani sizi ben hasta olduğunuzda, sakatlandığınızda görmeyeyim. İşte gelin çay kahve içelim diyoruz herkese ama onun dışında bunları yapın ve sakatlanmayın. Yani asıl olay önden önlem almak. Koruyucu yaklaşımda yani. Kesinlikle çok doğru özetlediniz. Koruyucu yaklaşım bizim için çok anahtar kelime. Peki bu bir egzersiz programınız var. Yani bu sadece sizin aktivitelerinizle mi yoksa ev ödevleriyle de beraber giden bir süreç mi? Yani bir takım yükümlülükler de veriyor musunuz? Veriyoruz ama şöyle, yani kişi çok istekliyse mutlaka biraz böyle bir hadi yürüyüş yap bakalım, şunu yap bakalım falan diyoruz. Ama bu ödev vermek konusunda benim bu kişisel tecrübemdir. Pek ödevlerini uygulayan kişi de görmedim açıkçası. Belki bizim sistemin bir dezavantajı oluyor. Çünkü haftanın 3 günü sözleşiyoruz, geliniyor veya online bağlıyoruz ve yapıyor. Ve o anda şöyle bir bilgi oluyor. Tamam ben üstüme düşeni yaptım, başka bir şey yapmama gerek yok gibi bir bilgi oluyor. Bu bir yere kadar normal ama ev ödevlerini daha çok böyle artık o kişi iyileşti. Tamam artık gayet iyi duruyorsun. İşte bakalım sen bir yüzmeye yazıl bir ay. Biz o sırada haftada 3 haftada 1'e inelim. Bakalım ne olacak yüzdüğünde gibi ev ödevleri oluyor. Ama onun dışında vakanın ağırlığına bağlı olarak benim temasım olmadan hareket etmesini pek istemiyorum. Özellikle başlarda. Ama geliştikçe yapabilirsin, edebilirsin, şu da olabilir gibi şeyler oluyor. Ama o kişiye ödev vereyim, ben çekileyim, pek bir işe yaradığını ben görmedim. Keşke yarasa yani ama pek olmuyor. Ekipman gerektiriyor mu? Yani bu da önemli çünkü Kesinlikle çok önemli. Hani kişinin seçeceği uzman ya da gideceği alan açısından da çok önemli ekipman gerekliliği, onun için soruyorum. Çok doğru. Ekipman mutlaka gerekiyor. Yani iyi bir antrenör hiç ekipman olmadan da o kişinin doğru kasını çalıştırabilen antrenördür. Bu bize antrenörlük 1. sınıfta öğretilen bilgilerden bir tanesi. Ama o kadar ekipman varken niye en zor yoldan gideyim? Çünkü bazı ekipmanlar bir kişiye gerçekten çok önemli destek veriyor. O yüzden çok önemli. O yüzden az önce söyledim ya, bir kişinin stüdyoya gelip antrenman nesnelerine dokunarak yapması, temas kurması çok önemli. Ama bu olmuyorsa eğer, böyle bir seçenek yoksa, belki maddi koşullardan, belki de öyle birini bulamadı yaşadığı ortamdaysa, o zaman evde biz işte yastıklarla, biraz terabantla, işte sandalyeye oturmak, kalkmalarla bunları muadil hale çeviriyoruz. Az önceki mükemmel senaryo kadar farklı olmuyor ama işte sıfırdan daha büyük oluyor diyelim. Ekipman mutlaka gerekli. Bu iş için bunun bir teknolojik bir endüstrisi var bu iş için geliştirilen ve bunun bir amacı var gerçekten. Ekipman önemli ama ekipmansız yapılmaz demek değil bu. Öyle bir ikircikli bir durum var. Ekipmansızlıkta rahatça egzersiz yapabilirsiniz. Yani sonuçta aslında konu yine uygulayıcının yeteneklerine ve doğru yönlendirmesine kalıyor zaten. Kesinlikle öyle. Çünkü zaten vücudun yapabileceği hareketler, açılar zaten sınırlı. Zaten yapılabilecek hareketlerin sınırı var. O kişi de zaten ekstra sınırlı herhangi bir sağlık sorunundan ötürü. O yüzden işte bir kişi 1 dakika plank yapmadan karnı güçlenmeyecektir diye bir şey yok. O ne kadar ne yapabiliyorsa ona yaptırmak gerekiyor.
Ama bazen de işte belini öyle bir ekipman çıkarıveriyorlar ki o kişinin karnını çalıştırırken belini hiç riske atmayacağımız, yani hiçbir risk almadan karın kaslarını güçlendireceğimiz bir alet varken burada biz hafif risk alıp hafif güçlendireceğiz diye 5 ayda gideceğimiz yolu burada 1 ayda gidiveriyoruz. İşte böyle de bir bilgi var. Ama 1 ayda gidemiyorum ben. O zaman 5 ayda da mı gitmeyeyim? Yok, bu da bir yol. Bu da bir opsiyon her zaman. Böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Cem Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz medikal egzersiz uzmanı Cem Demirok'tu. Kendisiyle medikal egzersizin ne olduğunu, nasıl yapıldığını konuştuk. Hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.